Türkiye'de kentleşme giderek artıyor. Bununla birlikte kilometre kareye düşen insan sayısı ve ihtiyaçları yıldan yıla artış gösteriyor. TÜİK verilerine göre İstanbul'da 2007 yılında kilometre kareye düşen insan sayısı 2420 iken bu sayı her yıl artarak 2016'da 2849'a ulaştı. Hal böyle olunca kentin gelişimi için kentlilere sunulması gereken hizmetler geniş bir alana yayıldı. Şehirlerimizi daha yakından tanımak, kültürel ve toplumsal değerlerimizi ortaya çıkartmak ve daha yaşanabilir bir şehir tasarlamak amacıyla yola çıkan bir girişim var. İsmi Şehrine Ses Ver. Ben mimarım, çeşitli projelerde çalıştım. Bu projelerde daha çok kentle ilgili bir şey üretirken tekil üretimlerin öne çıktığını gördüm. Ve insan ihtiyaçları, yani oradaki mahallenin ihtiyaçlarını bir şekilde dile getirmesi gerektiğini, bunu sadece mimarların ya da kent tasarımcılarının değil, halkla beraber ve farklı mesleklerden insanların bir araya gelerek o süzgeçten geçip bir şeyler oluşturulabileceğini gördüm. Bu süreçte tabii araştırdığım zaman bu şekilde farklı sektörlerden bir araya gelip bir şey üreten bir kurum yoktu. O yüzden Şehrine Ses Ver'i mahalle bazında araştırma yapan, farklı mesleklerden insanların bir araya geldiği, farklı yaşlardan, farklı üniversitelerden, bölümlerden, bunlar öğrenci ya da mezun olabilir, çalışıyor olabilir. Onların bir araya gelerek kamunun da, yani bize gelen kişiler belediye olabiliyor, işte kamu kurumları olabiliyor, yatırımcılar olabiliyor. O alanı daha iyi tanıyıp ona göre bir şey geliştirmek isteyenler olabiliyor. Onların da bir şekilde dahil olduğu bir sistem oluşturmak istedik. Şehrine Ses Ver girişimi, Merve Aktağ Öner adlı genç mimar öncülüğünde bir grup tasarımcı ve sosyal bilimci arkadaş tarafından kuruldu. Şehrine Ses Ver oluşumu kentteki güncel sorunlara mahalleliyi, tasarımcıları, sosyal bilimcileri, kamu kurumlarını ve yatırımcıları bir araya getirerek çözümler üretiyor. İlk 2013 yılında Şehrine Ses Ver Atölyesi'nin infografik atölyesine katılımcı olarak başladım. Mimarlık mezunuydum ama böyle mimarlık yapmak istemiyordum tam. Çünkü kentlinin ne düşündüğünü göz ardı ediyordu mimarlık ofisleri. O yüzden Şehrine Ses Ver'e başvurdum. İlk infografik yaparak başladık. Sonra da hem mimarlık hem grafik mezunu olarak aslında mimari özelliklerin, kentlinin istediklerini grafik olarak nasıl anlatabileceğimi öğrendim ilkinde. Ve böyle de devam etti. Şehrine Ses Ver girişimi bugüne kadar birçok farklı etkinlik düzenledi. Atölyelerden tasarım kamplarına kadar onlarca farklı etkinliğe 1000'e yakın kişi katıldı. Bu etkinliklerde katılımcılar daha iyi bir kent yaşamı nasıl olur sorusuna cevap aradılar. Girişim bugüne kadar Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Eyüp ve Bomonti semtlerinde, İstanbul, Kayseri, Erzincan ve Balıkesir illerinde çalışmalarda bulundu. Bu bölgelerde yaşayan binlerce kişiyle etkileşime geçip nasıl daha katılımcı kamusal alanlar kurulur ekseninde görüş alışverişinde bulundular. O projelerden biri de Düşlerinle Gel Beşiktaş etkileşimli pano projesiydi. Proje kapsamında Beşiktaş'ta yaşayanlar ve alanı kullananlar görüşlerini ve düşlerini kurulan panoya ilmek ilmek işlediler. Şehrine Ses Ver gönüllüleri vatandaşların ulaşım, yeşil alan kullanımları, aydınlatmalar gibi farklı alanlardaki görüş ve isteklerini ilçe belediyesine ulaştırdı. Bu konularda çeşitli tasarımları geliştirme sürecine başlandı. Böylece yerel halkla yetkililer arasında bir bağ kuruldu. Sorunların tespiti ve üretilebilecek çözümler için de bir yol açıldı. Şehrine Ses Ver girişiminin en yoğun çalıştığı konulardan biri infografiklerle herkesin kentteki bilgiye erişebilmesi oldu. Bu konuda çalıştıkları noktalardan biri de Bomonti Ada projesiydi. Through their own kind of interpretation and innovation, they went out and set up research platforms, which was really interesting for us because this brings our community new ways to engage our local community. That by working with other, change makers, you can really find unique conversations
and changing conversations. And then as an aggregate, you get a very good understanding through the infographics of how to start new conversations and how to get people to participate. So it was a really exciting opportunity for us. Şehrine Ses Ver girişimi daha yaşanabilir şehirler için geleceği birlikte tasarlama hayaliyle yola çıktı. Sadece mimarları ya da plancıları değil, şehirde yaşayan herkesi ortak kullanım alanlarının tasarım sürecine katmak için çaba gösterdi. Toplumsal iletişimi ve etkileşimi arttırdı. Kent yaşamında ortak dil ve ortak akıl oluşması için farkındalık yarattı. Şehrine Ses Ver girişimi hem farklı meslek gruplarının ortaklaşa üretim yapmasına öncülük etti, hem de şehirde yaşayan insanların hayatında kocaman bir fark yarattı.